İspanyol basınındaki Arda Güler hakkındaki yorumlar. Arda Güler resmen İspanya'yı salladı. Tüm dünyadan Arda Güler'e övgüler. Gerçekten şok olacaksınız. Maç sonu Mourinho, Cucurella, Courtois ve Huijsen'ın açıklamaları. Arda Güler'in Schalke maçı performansı ve istatistikleri. Arda Güler'den haberler, Real Madrid'den haberler. Hepsi ve daha fazlası bu videoda olacak. Hazırsanız başlayalım. Herkese merhabalar dostlar, hoş geldiniz. Gerçekten bu video çok önemli ve çok değerli arkadaşlar. O yüzden bu videoya rekor bir like sayısı istiyorum. En az 2000-3000 like gelsin arkadaşlar. Ve kanalıma abone olup bildirim zilini açarsan çok sevinirim. Real Madrid Schalke ile oynadı arkadaşlar ve 3-0 kazanmayı bildi. 6. dakikada Mbappe attı. Arda Güler'in kullandığı kornerde Dean Huijsen golü atıyor. 2-0 oluyor ve Carlos Espí de 57. dakikada 3. golü atıyor. Ve Real Madrid'in hazırlık dönemi bitmiş oluyor arkadaşlar. Esport Plus'ta milli oyuncularımızı paylaşmış. Milli oyuncularımız Arda Güler, Kenan Karaman, Mertcan Ayhan ve Hasan Kuruçay Schalke 04 ile Real Madrid arasında oynanan hazırlık karşılaşmasının ardından bir araya geldiler arkadaşlar. Dediğimiz gibi hazırlık dönemi bitti arkadaşlar ve La Liga'nın yeni sezonu bu hafta başlıyor Real Madrid için. Ve bugün Esport Plus'ı bizim ismimizle indirimle almak için son gün. Esport Plus'ı yıllık olarak 2799 TL yerine 2199 TL'ye alabilirsin. Tam 600 TL'lik bir indirim yaptırdık sizler için. Bu indirimi alabilmek için de satın alırken SLH10 kodunu kullanıyorsun. 600 TL'n cebinde kalıyor. Ve gelelim İspanya basınına arkadaşlar. Sizi hiç bekletmeden direkt videonun en başına koydum. Mbappe ve Arda Mourinho ile kendilerini rahat hissediyorlar. Fransız oyuncu maçın hemen başında gol atıyor ve Türk oyuncu paslarıyla parlıyor. Mourinho'nun Real Madrid'i gelişiyor. Sezon başlangıcına kadar her hazırlık maçında biraz daha iyiye gidiyorlar. Portekizli teknik direktör iyi oyuncular sahada olduğunda bir şeyler hissedeceğini söylemişti ve özellikle hızlı top hareketleriyle oynanan ilk yarıda olumlu bir hava hissetti. Mbappe domine etti, hafif ve durdurulamazdı. Arda Güler iyi paslar verdi. Bernardo orta sahayı organize etti ve Konate hava topu mücadelelerinde savunmada mükemmeldi. İyi ilerleme kaydediyorlar. İyi adamlar Mourinho'ya güçlü bir ilk yarıyla karşılık verdi. Bernardo Silva, Valverde ile birlikte orta sahayı yönetti. Portekizli orta saha oyuncusu işini biliyor, pas veriyor ve kendini pozisyona sokuyor. Ayrıca Arda Güler'in oyun kurucu olarak serbestçe oynamasına da olanak tanıyor ki bu çok önemli bir başarı. Arda Güler Mbappe'ye mükemmel bir pas verdi. O da Vini'ye pozisyon hazırladı. Ancak bir savunmacı topu çizgiden çıkarttı. Türk oyuncunun dokunuşu, ister korner kullanırken Huijsen'ın ikinci golüne yol açan korner gibi, İster ilk dokunuşuyla atak başlatırken olsun. Mükemmel. Brahim de oyun kurma yeteneklerini sergileyerek Mbappe'yi kaleye doğru gönderen bir pas verdi. Şutu avuta gitti. Mourinho artık görmek istediğini görüyor. Mourinho kesinlikle haklıydı. En iyi oyuncular eksikti ve sonunda Almanya'ya geldiler. Her iki kanatta 10 hücum seçeneğiyle Real Madrid Schalke ile karşılaştı ve ilk 45 dakika Portekizli teknik direktörün Fiorentina maçından sonra neden henüz hiçbir şey hissetmediğini söylediğini anlamak için yeterliydi. Üstelik sonunda görmeyi çok istediği şeyi de net bir şekilde görmüş olmasına rağmen gözü morarmış bir şekilde sahaya çıktı. Gözü de morarmıştı Mourinho'nun. Mbappe harika bir formda geri dönerek ve kişileri yıkarak dikkate alınması gereken bir güçtü. Arda Güler, Mesut Özil gibi. Huijsen ise Sergio Ramos gibi oynayarak Mourinho'nun felsefesinin Bernabeu'da ikinci bir çağ yaşadığını bize hatırlattı. Ve bu takıma mükemmel bir şekilde uyum sağlayan Carlos Espí gösteriyi tamamladı. Şimdi asıl eğlence başlıyor, yani La Liga başlıyor arkadaşlar. Evet, şimdiye kadar Marca gazetesindeki haberlere baktık ve Marca'dan devam ediyoruz. Mbappe geri döndü ve Vini de işin içinde. Vinicius Junior bu arada gerçekten çok kötüydü. Bana katılır mısınız bilmiyorum. Mourinho'nun endişelenmek için bir sebebi var. Hem de büyük bir sebep. Bernardo Silva, Bellingham ve Arda Güler ile yaşadığı sorunu nasıl çözecek? Yani 10 numarada orta sahada kimleri oynatacak? Schalke maçında Portekizli oyuncu Türk oyuncunun arkasında oynadı ve etkisiz kaldı. Öte yandan Arda Güler Mbappe'nin arkasında oynarken parladı. Anlaşılabilir bir durum. İkinci yarıda Türk oyuncuyu dinlendirdi ve Bernardo Silva daha ileri taşındı. Ancak neredeyse hiç etki yaratamadı. İlk yarıda daha iyiydi. Yani Bernardo Silva ilk yarıda daha iyiydi diyor. Bellingham'a gelince ona not verecek kadar dakika oynamadı. Onlar kadar maç kondisyonunda değil diyor.
Yani burada gördüğümüz arkadaşlar Arda Güler'in 10 numarada daha etkili olduğunu söylüyor ve Bernardo Silva'nın orada etkili olmadığını söylüyor. Evet, Arda Güler burada korneri kullanıyor ve Dean Huijsen'a golü attırıyor. Arda Güler'in ortası ve kusursuz vuruşuyla Huijsen Real Madrid formasıyla 4. golünü kaydediyor arkadaşlar. Ortada gerçekten çok güzel bir ortaydı. Ve geçelim AS gazetesine. Real Madrid'in Schalke 04 karşısındaki performansları ve başarısızlıkları. Mbappe gerçekten de bu yaz antrenman yaptı. Yapmadıysa da önemli değil, en iyi formunda. Konate ciddiye saçıyor, Espi işi bitirecek, Diomande ilk maçına çıkıyor, hepsi bu kadar. Şimdi de burada futbolcuları tek tek puanlamışlar, eleştirmişler ve analiz etmişler. Biz kimlere bakalım arkadaşlar? Şöyle biz Bernardo Silva'ya bakalım. Çift pivotta merkez orta saha oyuncusu olarak yine bazı iyi yönlerini geliştirmesi gereken bazı alanlar gösterdi. Örneğin 1-0'lık golün hazırlığında yaptığı etkili pres, Mbappe'nin Schalke'nin kötü geri pasından faydalanmasında kilit rol oynadı. Pres konusunda da çok çalıştı. Ancak topu kontrol etmede biraz yavaş, bir takım arkadaşına pas vermek için gerekenden yarım saniye daha fazla zaman harcıyor. Zaman ve antrenmanla formunu bulacaktır. Arda Güler'in oyundan çıkmasının ardından oyunu hücum orta saha oyuncusu olarak tamamladı. 60. dakikada yerini Bellingham'a bırakarak sahadan ayrıldı. Şimdi Arda Güler. Diğer hazırlık maçlarındaki seviyesinde olmasa da mükemmel formunu açıkça gösterdi ve onu ilk 11'de yerinden çıkarmayı zorlaştırdı. Özellikle Mbappe ile iyi bir uyum yakaladı ve kornerden gelen ikinci golü kafayla atan Huijsen'a harika bir pas verdi. Devre arasında yerini Kamavinga'ya bıraktı. Bellingham 60. dakikada Bernardo Silva'nın yerine oyuna girdi. Enerjisi yüksekti ancak boşlukları değerlendirme konusunda incelikten yoksundu. AS gazetesinden devam ediyoruz. Mbappe hala patron diyor arkadaşlar. AS gazetesi. Son 2 sezondaki partneri yeniden formuna kavuşmuş Vini. Solunda yer alırken sağında ise Deportivo'ya gol atan Brahim Diaz vardı. Orta sahada gizemli ve şaşkın Camavinga nihayet ilk maçına çıktı ve Fede Valverde ile birlikte Bernardo Silva ikilisini denedi. Önlerinde ise sihirbaz Arda Güler yer alıyordu. Savunmada ise tatilini zayıflayarak geçiren ve Real Madrid'in en iyi formda gelen kaslı stoper Konate'nin ilk maçıydı. Ve gelelim Defensa Central gazetesine arkadaşlar. Burada da yine oyuncuları puanlamışlar. Biz yine o oyunculara bakacağız arkadaşlar. Bernardo Silva, Portekizli oyuncu eski formuna kavuşuyor ve Dünya Kupası sırasında Real Madrid'e transfer olmasının sebeplerinden biri olan ayaklarıyla topa hakimiyetini bir kez daha gösterdi. Maçın yaklaşık 1 saatinde oyundan alındı. Ve 7 vermişler Bernardo'ya. Arda Güler'e 8,5 vermişler. Türk oyuncu Real Madrid'in hazırlık kampının en büyük sürprizlerinden biri olduğunu kanıtlıyor. Sürpriz falan değil abi. İzlemesi çok keyifli ve muhteşem bir oyuncu. Çünkü özel bir yeteneğe sahip ve ayakları adeta elleri gibi. Topu tam istediği yere gönderiyor. Köşe vuruşundan gelen golün asistini Huijsen'a yaptı. Gerçekten arkadaşlar şu videoya like rekoru istiyorum. Herkes like atsın arkadaşlar. Mbappe'ye 7,5 vermişler, Arda'ya 8,5 vermiş Defensa Central gazetesi. Bellingham 7 puan. 61. dakikada Bernardo'nun yerine oyuna girdi arkadaşlar, bu kadar. Yorumcu Jesus. Arda Güler'in Mbappe ve Vinicius'u depar atarken bulma konusunda müthiş bir yeteneği var. Schalke 04'ü darmadağın ediyor. Arda Güler Schalke 04 karşısında parladı ve Mbappe ile Vini'yi yaptığı ara paslarla Alman savunmasını defalarca alt üst etti diyor. Arda Güler Real Madrid'in pazar günü Schalke karşısında oynadığı ve takımın sezon öncesi son hazırlık maçı olan karşılaşmada öne çıkan oyunculardan biriydi. Ve bu gazeteci Türk oyuncunun mükemmel formunu ve orta sahada Mbappe ve Vinicius'u pozisyona sokma yeteneğini övdü. Bundan bahsediyorum abi, bunu başkası yapamaz. Real Madrid TV gazetecisi, bak Real Madrid TV gazetecisi diyor bunu. Yayın sırasında Arda Güler'in performansını övmekten çekinmedi ve özellikle ilk yarıda sergilenen çok yönlü takım oyununda onu diğerlerinin üzerinde gösterdi. Jesus, Real Madrid'in 15 numarası Arda Güler'in Schalke 04'ün yüksek savunma hattına karşı gösterdiği muhteşem performans hakkında şunları söyledi. Arda Güler Mbappe ve Vini ile bağlantı kurmakta çok kolaylık yaşıyor. İkisi için de koşarken mükemmel pas yolları buluyor. Arda durmadan paslar veriyor, Schalke'yi darmadağın ediyor. Real Madrid forvetleri için adeta yürüyen bir şeker gibi. Hem kendisi hem de takım bundan keyif alıyor diyor.
Evet, Defense Central gazetesindeki bir yorumcu ne demiş? Mourinho Arda Güler'in tartışmasız ilk 11 oyuncusu olmasa bile önemli olacağını ima ediyor. Onu Mbappe'nin arkasında oyun kurucu olarak ve Tchouaméni ile birlikte oyun kuran bir isim olarak görmek istiyor. Mourinho Arda Güler'e çok güveniyor ancak ilk 11'de tartışmasız bir şekilde yer alacak bir oyuncu olmayacak diyor. Bunu bu yorumcu diyor. Bu arada Arda'nın babası da bir açıklama yapmış. Ümit abinin açıklaması var. Ailemizde solak kimse yoktu ama oğlumun solak olduğunu kısa sürede fark ettim ve çocukluğundan beri balonu, daha sonra da topu sol ayağının tam önüne koyardım. Biliyorsunuz ben de Arda Güler'in ailesiyle tanıştım ve Ümit abiyle de tanıştım. Onlara da buradan çokça selamlar. Gelelim bu gazetecinin yazısına. Mourinho Arda Güler'in kilit anlarda maçın kaderini değiştirebilecek oyunculardan biri olduğunu farkında ve onu özellikle bu iki pozisyonda görüyor. Kesin bir ilk 11 oyuncusu olmayacak. Biraz sallıyor bu gazeteci. Güzel söylüyor ama neden olmasın abi? Ancak Mourinho oyuncuya sıkı çalışmayla her şeyin mümkün olduğunu, hatta ilk 11'de olmasa bile ilk 11'de yer alabileceğini söyleyerek pes etmemesini tavsiye etti. Şimdilik Türk futbolcu yeni teknik direktöründen çok memnun. Henüz sadece birkaç hazırlık maçı oynamış olsalar da teknik direktör ona çok güven aşılıyor. Dahası her konuda çok açık ve dürüst. Ki bu da oyuncunun değer verdiği bir şey. Teknik direktörün oyuncuya ilettiği şeylerden biri de gelişimine olan güveni ve takım için çok önemli olacağı yönünde. Ona ilk 11'de yer garantisi veremiyor. Çünkü en iyi pozisyonu hücum orta saha ve en sevdiği oyunculardan biri olan Jude Bellingham da orada oynuyor. Önümüzde çok iş var. Arda Güler'in Real Madrid'le karşı karşıya kaldığı durum bu. Geçen sezon tartışmasız bir şekilde ilk 11'de yerini sağlamlaştırmış olsa da oyununu geliştirmezse önümüzdeki sezonlarda bunu başarması zor olacak. Ya Arda Güler'den daha iyi pas atan yok kardeşim, siz anlamıyor musunuz? Yok. Bunları Mbappe'yi, Vini'yi, Diomande'yi koşturacak başka oyuncu yok. Jose Mourinho tam olarak da bunu yapması için onu teşvik ediyor ve oyuncunun özgüven kazanması ve oyununun bazı yönleri üzerinde çalışması halinde çok daha fazlasını başarabileceğine inanıyor. Kulüpteki diğer yetkililer de aynı düşünceyi dile getiriyor diyor. Özel bir futbolcu, Arda'nın ara pasları verme, rakiplerin arkasına sarkma, boş alan bulma ve takım arkadaşlar için fırsatlar yaratma yeteneği gerçekten dikkat çekici. Ulan başka ne istiyorsunuz? İşte bu yeterli değil mi abi 10 numara pozisyonu için? Dahası kondisyonunu geliştirdikten sonra pres ve savunma desteği konusunda da çok çalışıyor. Ancak bu alanda hala gelişme alanı var. En önemlisi daha da yüksek bir seviyeye ulaşma potansiyeline sahip olması. Real Madrid ve teknik ekibin çok takdir ettiği bir durum. Dahası oyuncu yaklaşan sezon için oldukça motive olmuş durumda. Mourinho'nun Real Madrid'deki geçmişine ve teknik direktörün taraftar kitlesinin büyük bir bölümüyle kurduğu bağa da çok aşina. Oyuncular da ilişkilerinde bunu dikkate alıyorlar. Çünkü bir anlaşmazlık durumunda özellikle son sezonlarda yaşadıklarından sonra neredeyse hepsi Mourinho'nun tarafını tutacaktır diyorlar. Evet, başka bir yazı var burada arkadaşlar. Mbappe'ye hücum orta sahasında hazırlık maçında etkileyici bir performans sergileyen ve kulübün en önemli uzun vadeli yeteneklerinden biri olan Arda Güler eşlik edecek diyor Mbappe'ye. 21 yaşındaki Türk milli oyuncu Santiago Bernabéu'daki 4. sezonuna giriyor ve kağıt üzerinde Jude Bellingham'ın avantajlı olduğu bir kadroda ilk 11'de yer bulmaya çalışacak. Şaka gibi ya. 5 numaralı oyuncu sezon başlamadan önce ilk dakikalarını alabilir. Aynı şekilde Valdebebas'ta antrenmanlara yeni katılan Cucurella ve Yan Diomande'de. Evet, Mundo Deportivo haberinde okuyalım arkadaşlar. Yine Arda Güler var burada. Mbappe kontra atakta 2 gol daha atabilirdi. Ancak Real Madrid'in ikinci golü Arda Güler'in kornerinden gelen hava topu Huijsen'ın kafa vuruşuyla ağlara göndermesiyle geldi. Alman savunmasının pasifliğinden faydalanan Huijsen 21. dakikada topu ağlara gönderdi. Evet arkadaşlar, bitti mi bitmedi. Bunların hepsi İspanya basınındaki en büyük sayfaların haberleriydi. Şimdi gelelim kişilere, takımlara, Real Madrid ve taraftarların övgülerine başlıyoruz arkadaşlar. Bu video gerçekten dediğim gibi çok önemli. Real Madrid ne paylaşıyor? Koskoca Real Madrid sayfası. Nerede istiyorsun? Al bakalım. Topu nerene istiyorsun? Al bakalım diyor. Arda Güler'in hedefe nişanladığı ortalar ve paslardan bahsediyor. Koskoca Real Madrid kulübü, koskoca bir dünya yıldızı Arda Güler'i övüyor. Böyle işte. Real Madrid TV yorumcusu Arda Güler Schalke maçı hakkında. Arda Güler bu Real Madrid'in en önemli parçalarından biri haline geliyor. Oyunun ritmini değiştirmek için pek çok dokunuşa ihtiyacı yok. Her çizgiler arasında top aldığında bir şeylerin olacağını hissediyorsun. Diyoruz ya, Arda'nın ayağına top gelince heyecanlanıyoruz diye. Tam da ondan bahsediyor. Huijsen'ın babası Arda Güler ve oğlunu Instagram storiesinde paylaşıyor arkadaşlar. Baba Huijsen'a buradan selamlar. Huijsen kendi golü hakkında. Arda Güler'den iyi bir pas geldi. Kafayı vurdum ve gol atma şansı yakaladım. İyi intibalar bırakıyoruz. Çok sıkı çalışıyoruz
bol bol koşuyoruz ve bu çok yorucu. Bizim için iyi olan da bu diyor. Real Madrid'in sezon öncesi dönemi artık sona erdi. Beni en çok etkileyen şey Arda Güler'in mükemmel seviyesiydi. Bernardo Silva ve Espi hakkındaki izlenimlerim de çok pozitif. Vinicius Junior'un fiziksel durumu beni endişelendiriyor. Tam formuna dönmek için birkaç haftaya ihtiyacı olacak. Ben yine söylüyorum, Vinicius Junior bu kadar. Mbappe'ye gelince o hala dünyanın en iyi oyuncusu. Mourinho'nun projesi bana iyimserlik için çok sebep veriyor diyorlar. Arda Güler oyun kurucu, Bellingham 8 numara rolü için. İngiliz bu pozisyona daha fazla uyum sağlamalı. Çünkü Türk kesinlikle dokunulmaz diyor. Yabancılar diyor arkadaşlar. Bunların hepsini ben Türkçe'ye çeviriyorum. Bunların hepsini İspanyol ve diğer tüm dünyadaki taraftarlar yazıyor arkadaşlar. Bunun harika bir sorun olduğunu anlıyorum. Ama elinde böyle bir performans gösteren bir oyuncu varken Bellingham'ı nasıl gerçekten ilk 11'e koyabilirsin? Bence ikisi de bir arada olamaz diyor. Bence ikisi de bir arada olur. Bellingham 8 olur, Arda 10 olur. Bu kadar olur abi. Arda Güler geçen sezon Real Madrid'in en iyi pozisyon üreten oyuncusuydu. 100'den fazla fırsat yarattı. Şimdi sezon öncesi dönemde de kulübün en iyi fırsat yaratanı. O doğuştan bir oyun kurucu. Hala Arda'nın ilk 11'de oynamayı hak ettiği konusunda şüphe eden var mı arkadaşlar? Sizlere soruyorum. Madridistalar, sizlere soruyorum. Var mı? Tüm zamanların en iyi ikilisi. Lütfen bir daha asla bunları ayırmayın diyorlar. Ayırmayın abi. Sevenleri ayırmayın. Hıps diyorum, siz anladınız. Kötü bir şey söylemiyorum. Vini'nin rolü değişti. Artık sol dokunmatik çizgiye yapışık kalmayacak. Vini artık orta sahaya daha yakın hareket ediyor. Arda Güler ve Brahim ile bağlantı kuruyor. Mbappe daha yukarılarda kalıyor. Daha iyi savunma yapısı. Artık Vini Mbappe alan çatışması yok diyorlar. Arda Güler bir zevk. Ne muhteşem bir oyuncu diyor yabancılar diyor arkadaşlar. Arda Güler Real Madrid takımında 10 numara olarak ilk 11'de başlamalı. Kimin yedek kulübesinde oturduğu umurumda bile değil diyorlar arkadaşlar. Kim oturuyorsa otursun, istiyorsa Bellingham otursun, istiyorsa Hakkı Bulut otursun ama Arda Güler oynayacak diyorlar. Kendini sevdirmeyeceği kimse yok. Alonso sevdi, Arbeloa sevdi, Ancelotti de sevdi, Mourinho da sevdi Arda'mızı. Senin olduğun oyuncuya dönüşmeni izlemek, her zaman seninle gurur duyuyorum. Biz de gurur duyuyoruz arkadaşlar Arda'yla. Evet, Arda'yı yedek kulübesinde tutalım. Geçtiğimiz sezon Real Madrid'in en çok gol pozisyonu üreten futbolcuları. Arda Güler 111 pozisyon üretmiş. Jude Bellingham 51. 2'ye katlamış, 2,5'a katlamış. Mesut Özil, benden daha iyi bir 10 numara var mı? Bir isim aklıma geliyor. İnandığım bir kardeşim var. Allah onu nazardan korusun. Adı Arda Güler. Müthiş abi ya. Arda Güler'in asist yaparkenki görüntüsü arkadaşlar. Arda Güler'in Schalke maçı performansı. 32 kez topa dokunuyor, 1 asist. 25'te 19 tamamlanan pas. 3 kez final üçlüsüne pas. 2 tane yaratılan fırsat, 1 büyük fırsat yaratıldı. 3 tane kilit pas, 3 uzun top, 1 orta, 1 müdahale, 3 kazanılan ikili mücadele, 2 tane top geri kazanma, 7,6 ile oynuyor Arda'mız. Bu orta saha oyuncusunun takıma sorunsuz bir şekilde entegre olma şansı var mı? Bu dizilişte üretkenliğe ihtiyacımız var. Bunu istiyorlar. Vini hakkında bir konuşma yapmamız gerekiyor. Bu başka bir adamın onu taklit etmesi diyorlar. Gerçekten çok kötü bir performansı var. Arda Güler'in hırsı. Arda Güler'in Mbappe'yi karşı karşıya bıraktıran pası az farklı offside arkadaşlar. Buradan ara pasını atıyor. Yarım adımla Mbappe offside'da kalıyor. Bir asist daha gidiyor işte. Schalke'nin maça giriş tüneli arkadaşlar. Gerçekten böyle mağara gibi yapmışlar. Arda'yla da Mbappe tokalaşıyorlar. Sezon öncesi kampı bitti. Şimdi asıl hikaye başlıyor. Yeni sezonda başarılar maestro diyorlar. La Liga'yı bizimle birlikte izlemek için kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız seviniriz. Vinicius Junior arkadaşlar bomboş pozisyonda golü atamıyor. Burada pası Arda Mbappe'ye veriyor. Mbappe Vini'ye çıkarıyor. Vini bomboş pozisyonda atamıyor. Mourinho, Mbappe ve Konate 45 dakika, Bellingham, Cucurella, Diomande için 30 dakika. Bunlar elimizdeki verilere bilimsel olarak analiz ettiğimiz şeyler. Ayrıca oyuncunun kendi deneyimi ve vücudu hakkındaki bilgiye de, ki bu en önemli şey. Bence önümüzdeki haftaya çok iyi bir duruma gireceğiz. Hadi yapalım diyor. Mourinho'nun açıklamaları. Taraftarlar heyecanlı mı? En önemli şey oyuncuların heyecanlı olmasıdır. Oyuncular heyecanlı değilse ben heyecanlı olmam. Taraftarların heyecanlı olması ya da başkasının heyecanlı olması fark etmez. Ama oyuncular heyecanlı olduklarını kanıtlıyorlar. Bunu küçük detaylarla görebilirsiniz. Belirli bir günde dönmesi gereken oyuncular var ama daha erken geldiler. Son günde gelenler de oldu. Ortak bir ruh var diyor. Bireysel olarak birinden bahsetmek zor. Burada çok iyi oyuncularımız var. Çok iyi oyuncular. Çok iyi oyuncular diyor. Tamam kanki.
Takım bir takım gibi görünmeye başlıyor. Hepimiz heyecanlıyız diyor. Başlangıç için çok kabul edilebilir bir duruma geldik. Hepimiz heyecanlıyız ve en önemli şey oyuncuların burada olması. Onlar bunu gösteriyorlar. Son günlerde iyi formda gelmek için hazırlık yaptılar. Schalke 04 Mourinho'ya teşekkür etmiş. Ziyaretiniz için teşekkürler Real Madrid. Ayrıca Mourinho'ya özel bir forma hediye ettiler. Special One. Konate bu formayı ilk kez giyiyorum. Bir onur Hala Madrid diyor. Takım olarak olumlu bir maçtı. Bireysel olarak da olumlu. Son gelenler aynı yoğunluğa sahip değil. Ritimde bir fark var. İlk gelenler 30 antrenman yaptı. Son gelenler 4. sezon başlamadan önce çok iyi bir test diyor. Courtois takım çok ciddi bir şekilde antrenman yapıyor. Büyük bir bağlılık gördüğümü fark ediyorum. Hepimiz harika bir sezon istiyoruz. Mourinho her saniyede ve her an odaklanmamızı istiyor diyor. Mbappe kendimi çok iyi hissediyorum diye Instagram'dan paylaşımını yapıyor. Mourinho'nun da gözü morarmış. Antrenmanda gözüne top gelmiş. Bu topu kim atmıştır söyleyin bakayım. Bilen var mı? Evet, gelecek sezon Real Madrid'in ilk 11'inin böyle olmasını söylüyorlar. Ben de buna katılıyorum arkadaşlar. Böyle olmalıdır. Ve Valverde'nin de kaptanlığının zayıf olduğunu düşünüyorum ben. Kukureya, Real Madrid taraftarları mı? Bir sürü mesaj aldım ve oynadığım her dakika elimden gelenin fazlasını yapmaya çalışacağım. Bence en önemli şey ve hepimizin istediği bu formayla kupa kazanmak. Bu oyunculardan kurulu bir takımda futbol oynamak çok kolay diyor. Takım arkadaşlarım çok iyi insanlar. Onlar gelişimi çok kolaylaştırdılar. Biz çok yakın bir grup oluşturuyoruz diyor. Yeni takım arkadaşlarımla çok mutluyum. Bu çok kolay. Bana olan her şeyden çok mutluyum. İyi bir gruba sahip olmak ve sahada sıkı bağlı olmak önemli. Böylece kazanırsın. Sahada uyumlu ve harmonik bir takım olmamız bizim için önemli. Zaferi bu şekilde elde ederiz diyor Kukureya. Evet arkadaşlar, gerçekten çok yoğun bir video oldu. Eğer videom hoşunuza gittiyse gerçekten 3000, 5000 kaç bin like atıyorsanız arkadaşlar atın, bu videoyu uçurun. Çünkü bu videoyu 7-8 tane altyazılı dile çeviriyorum ve İngilizce dublajlı olarak yayınlanıyor. Kanalıma abone olup beni 20.000 abone sayısına ulaştırırsanız çok mutlu olurum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. Hoşça kal. Bay bay.